Sıdıka'nın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yöresel lezzetlerimizden olan kiraz yaprağı sarmasının tarifini paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli ve kolay. Şimdi bu güzel tarifimi paylaşmaya geçiyorum. Bugün arkadaşlar size çok farklı olan Malatya yöresine ait olan ekşili köfte tarifini vereceğim. Tabii ki ekşili köftemiz kiraz yaprağı diye de geçiyor. İlk öncelikle tarifimi tamamen geçmeden iç malzemesi yani hamurumuzu hazırlamak istiyorum. Hamurumuzda yarma köftelik bulguru var. Ezilmiş şekilde un halinde. Ama sizler bunu bulamayabilirsiniz her yerde olmadığı gibi. Bunun yanında sadece marketlerde satılan köftelik bulguru da kullanabilirsiniz. Aynı ölçüler dahilinde. 2 su bardağı köftelik bulgurumu aldım. Yani yarmalık bulgurumu aldım. İçerisine dediğim gibi sizin markette bulabileceğiniz köftelik bulgur ilave ediyorum üzerine. Yani normalde sadece bunda da yapabilirsiniz köftelik bulgurdan. Yarmalık bulguru bulamazsanız. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ve sıcak suyumuzu ilave edip ıslamaya bırakacağız. İlk öncelikle 1 su bardağı sıcak suyumu koydum içerisine. Yarmalık bulgur olduğu için bunu her yerini karıştırmamız lazım. Su her tarafını alsın diye. Ama köftelik bulgurda öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt suyu üzerine döktüğünüzde altına kadar çekecektir. Islamaya bırakabilirsiniz. Ben yarmalık bulgur olduğu için hem karıştırmam gerekiyor. Onun için üzerine döke döke. İkinci su bardağımı da döktüm. 2 su bardağımız sıcak kaynar suyu döktükten sonra yarım su bardağı kaynar suyumuzu daha ilave ediyorum ve yeterli olacaktır. Hamurum iyice cıvıdı. Şimdi bunun üzerine streçle kapatıp yaklaşık olarak bir 15 dakika dinlenmeye bırakırsak yeterli olacak. Şunu da söylemek istiyorum ki şimdi bu dinlenmeyi bıraktık ama evinde köftelik bulguru olan arkadaşlar içerisine tutturabilmesi, hamur haline getirmemiz için en az 2 su bardağı köftelik bulgura en az 4-5 yemek kaşığı un ilave edip daha sonra yoğurmaya geçsinler. Un olmadan hamur haline geçmez. Bunu da unutmayalım. Şu an ben yarmalık yaptığım için benim una ihtiyacım yok. Ona göre düşünelim. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlenmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumu kenara alıyorum. Kiraz yapraklarım var burada. Kiraz yapraklarım salamura. Salamura olduğu için şimdi kışın bunu daha rahat tüketebiliyoruz arkadaşlar. Normalde kiraz yaprağı mevsiminde yeşil olarak koparıp üzerine kaynar suyu döktükten sonra da kullanabilirsiniz. Ama şu an salamura olduğu için kışın bu sıcak yemeği tüketmemiz bizim için daha güzel oluyor. Sizin de bunu bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yöresel bir lezzet. Tatmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi kiraz yapraklarımızı alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Başındaki kökünü koparıyoruz. İçerisine çok az, fazla değil, ince olmasına dikkat ediyoruz. Hamurumuzu koyup yuvarlıyoruz bu şekilde. Sağını solunu kapatmamıza gerek yok. Hafif elimiz içerisine biraz baskı yaptıktan sonra hamur olduğu için çok güzel bir şekilde tutmasını sağlayacak. Bütün yapraklarımızı bu şekilde sarıp tenceremize diziyoruz. Çok kolay bir yemek ve bir o kadar kolay olmasına rağmen inanın o kadar da lezzetli bir yemek. Kiraz yaprağı sarması zaten kiraz yaprağının lezzeti, kokusuyla yoğurtla birleştikten sonra inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Yani çok farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Onun için
Elinizde varsa, imkanınız varsa, eğer bugüne kadar bilmiyorsanız bunu kesinlikle hemen deneyip yapmanız gerekiyor bence. Evet. Bu şekilde hepsini sarıyoruz. İncecik olması gerekiyor. Bu şekilde bu aynı yaprak gibi, yaprak sarması gibi sarıp aynı şekilde diziyoruz ve daha sonra kaynatmaya geçeceğiz bittikten sonra. Sarmış olduğum kiraz yapraklarını ocağa aldım, altını yaktım. Şimdi kaynar suyu üzerine ilave edelim. Sarmamızın üzerini kaynar suyuna tamamen geçmesini sağlayana kadar dolduralım. Evet, su üzerini tamamen geçti. Şimdi kaynara geldikten sonra kapağını kapatıp hafiften ocağımızın altını kısıyoruz. Çünkü çok yüksek ateşte olmamalı. Yüksek ateşte olduğu zaman açılmasını sağlar. Açılmaması için kaynara geldikten sonra kısık ateşe alıyoruz. Şimdi sosuna geçelim. Sosuna 2 kase yoğurt koydum. 2 kase yoğurdumuza 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı unumuzdan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, güzel bir şekilde çırpıyoruz. Şimdi içerisine 1 su bardağı su, 2. su bardağı suyumu ilave ediyorum ve son olarak 3. su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bu ölçülere göre yeterli olacak. Koyu bir ayran kıvamında düşünelim. Yani yayla çorbasını yapmayı bilenler için de söyleyeyim. Yani ben kesinlikle yayla çorbasında da normalde kiraz yaprağında da bu şekilde soslarda yumurta kullanmıyorum. Yumurta kokusunu pek sevmiyorum. Onun yerine unla tutturmayı daha çok tercih ediyorum. Un daha güzel bir şekilde kesilmemesini sağlıyor. Ocağımızın altını yakıyoruz. Derin bir tencere aldıktan sonra İçerisine hazırlamış olduğum bu ayranlı karışımlı sosumuzu ilave ediyorum. Ve hemen karıştırmaya başlıyorum. Çünkü karıştırmazsak kesilmeye sebep olur. Hiç durmadan kaynara gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Yoğurtlu sosumuzu hiç durmadan karıştırıyoruz kaynara gelene kadar. O arada kiraz yapraklarımızı bir kontrol edelim. Yapraklarımız iyice çok güzel bir şekilde kaynadıktan sonra bunların içine ilave edeceğiz. Ona dikkat edelim. Çatalına bakarak yardım alabilirsiniz. Sosumuz kaynadı. Kiraz yapraklarımız da çok güzel bir şekilde kaynadı. Şimdi yavaş yavaş ocağımızın bu kaynattığımızın sosun içerisine koyacağız. Tabii ki birinden yardım alarak da yapabilirsiniz. Çünkü sıçramasın, dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel bir şekilde içerisine koyduktan sonra hafif, çok aşırı karıştırmadan biraz daha yoğurtlu sosumuzla kaynamasını bekleyeceğiz. Bir en azında da bu şekilde de yoğurtlu sosuyla da bir 10-15 dakika kaynasın kısık ateşte. Evet, sarmalarımız burada pişerken burada da üzeri için bir sos yapacağız. İlk öncelikle ocağımın altını yakıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığına yakın tereyağı koydum ve biraz da sıvı yağ ilave etmek istiyorum. 3 yemek kaşığına yakın da sıvı yağ ilave ettim. Güzel bir şekilde kavurmaya başlayalım. Yağımız
Yanık yağ olsun. Daha sonra içerisine soğanlarımı ilave edeceğim. Tereyağımız kavrulmaya başladı. Hafif tereyağımız sararmaya başladıktan sonra soğanlarımı ilave edeceğim ve şu an evet o kıvamı aldı. 2 tane soğanımı küp küp doğradım. Soğanımı içerisine ilave ediyorum. Ve ocağımın altını kısıp hızlı ateşte pişmemesini, terlemesini sağlayacağız. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayalım soğanlarımızın. Kavurmuş olduğumuz soğanların içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave edeceğiz ve kavurmaya tekrar devam edelim. Kavrulmuş salçamızın içerisine buradaki yoğurt sosumuzdan 1 kepçe alıp içerisine ilave ediyoruz. Hatta 1,5 kepçe de olabilir. Daha sonra bu sosumuzu karıştırıyoruz ve sosumuz hazır olmuş oluyor. Hazırlamış olduğumuz sostan yemeğimizin üzerine döküyoruz ve servise hazırlıyoruz. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.